Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda ROG'dan kullanan birisi olarak, hatta kullanmış birisi olarak neden kullanmanız gerekiyor? Kullanırken nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Bunlardan bahsedeceğim. Videoda bir sürü fotoğraf göstereceğim. 48 tane fotoğraf buldum ve bu 48 fotoğrafla birlikte tüm deneyimimi birlikte göreceğiz. Gerçekten işe yarayıp yaramadığını da videonun sonunda öğrenmiş olacağız. Tabii ki başlamadan önce ben doktor değilim. Sadece ROG'dan kullanmış bir kişiyim. Kendi deneyimlerimi anlatacağım. Şimdi ilk önce ben neden başladım bunu anlatayım. Benim cildim aşırı yağlıydı. Aşırı siyah nokta vardı. İltihaplı sivilcelerim vardı ve bu sivilceler çok büyüktü. Ve uzun süre iyileşmeyen sivilcelerdi. İlaçla birlikte iyileşmeyen sivilcelerdi. Ben ilk tedavimi 13 yaşında başladım. 13 yaşındayken çok büyük sivilcelerim oluyordu ve bu sivilcelerden sürekli iltihap akıyordu. Bu yüzden cildiye gittim ve cildiye bana sürekli krem yazdı, sürekli antibiyotik yazdı ama sürekli yazıyordu. Bunu ben galiba kaç yaşlarında başladım Roaccutana? 18-19 yaşlarında başladım ben Roaccutana. 13 yaşından 19 yaşlarına kadar bu ilaçları kullandım. Sürekli sivilce ilaçları kullandım. Sürekli kremler kullandım. Sürekli jeller kullandım. Ama geçmeyen bir sivilce problemiyle, yağ problemiyle ve siyah nokta problemiyle savaşıyordum. Sürekli doktora gittikten sonra doktor en sonunda bana şey dedi. Sana son bir ilaç yazıyorum dedi. Eğer ki bu ilaçla işe yaramazsa gel Roaccutana başlayalım dedi. Ve ben bu şekilde bu sürece başlamış oldum. Şimdi bu ilaca başlamadan önce doktorun bana kan vermem gerektiğini söyledi. Kan vermenizin önemi şu: karaciğer değerlerinize bakılıyor ve kolesterol değerlerinize bakılıyor. Bu ilaç karaciğeri mahvediyor ve kolesterolü aşırı yükselterek kalp krizi geçirmenize bile neden olabilecek seviyelere getirebiliyor. Onlardan da bahsedeceğim zaten. Ben ilk önce kendimden bahsedeyim. Ben herhangi bir şekilde karaciğerle ilgili problem yaşamadım. Doktorunuz her seferinde size şey diyecek: her ay kan ver, kan sonuçlarını göreyim, daha sonrasında bu ilacı yazacağım diyor. Ben 8 ay boyunca kullandım. 8 ay boyunca da kan verdim. Yani 8 defa kan vermiş oldum. Dediğim gibi benim karaciğer değerlerimde herhangi bir problem yaşanmadı ama kolesterol değerlerim 800'lere kadar çıktı ve dahiliye doktoruna ve kalp doktoruna gittiğim zaman da her an kalp krizi geçirebilme riskimin olduğunu söylediler. Damarlarımın tıkanabileceğini söylediler ve çok ağır bir diyeti yapmaya başladım ben. Bu diyetim sıfır şeker, sıfır yağ diyetiydi. Çok fazla kilo verdim ama kolesterol değerlerim istediğim kadar da düşmedi. Fakat doktorum dedi ki iyi bir düşüş sağladığın için ilaca devam edebiliriz. İlacı kesmeyeceğim dedi. Ama gerçekten beni çok zorlamıştı bu durum. Peki dozlar nasıl oluyor? Dozlar sizin kilonuza göre hesaplanıyor. Benim kiloma göre o zamanlar kilom kaçtı? 55'lerde falandı. Ona göre hesaplanmıştı. Ben galiba 30 miligram kullanıyordum ama galiba 60 miligrama kadar da çıkmıştım. Ama galiba, çünkü çok uzun süre önce kullandım. Şu anda 22 yaşındayım. İşte 19 yaşlarımda falan kullandıysam hani şey olmuştur artık. Bilgiler kalmamıştır doğal olarak. Nasıl etkileri olduğunu da fotoğraflarla birlikte size göstereceğim. Şimdi kameraya yaklaştım. Buraya da iyice boşluk yaptım ve sizle birlikte tüm süreçlerimi fotoğraflarıyla birlikte göstereceğim. Galiba 48 tane falan fotoğraf var. Hepsini teker teker bakacağız ve yorumlayacağız sizinle birlikte. İlk fotoğrafım 25 Eylül 2022 Pazar günü saat 14.15'te çekilmiş. Şimdi yüzümün halini görüyorsunuz. Şimdi burada alnım full siyah noktaydı benim. Bu fotoğraflarda tabii ki gözükmüyor. Şuralar pütür pütür. Buralar full sivilce dolu. Ve hani böyle çeneye kadar ilerleyen sivilcelerle savaşıyordum. Bakın şuralarda falan da var. Sonra yüzümün diğer tarafı var. Yüzümün diğer tarafı da full dolu. Hatta burnuma bakıyorum şu anda. Burnumda da var. Belki fotoğrafta size gözükmüyor olabilir ama ben böyle yakınlaştırabildiğim için şu an burnumda da görüyorum böyle sivilceleri vesaire. Böyle siyah noktaları. Çok bol siyah nokta vardı ciddi anlamda. Ve benim çok fazla saç yağlanmam da vardı, vücut yağlanmam da vardı ve bu ilaç bunların hepsini çözdü. Videonun sonunda hepsinden bahsedeceğim. Şimdi bol bol bu videoda sırt fotoğrafı göreceksiniz ve bol bol dudak fotoğrafı göreceksiniz. Şimdi neden sırt fotoğrafı göreceksiniz? Çünkü
Benim asıl Roakt'tan kullanma sebeplerimden birisi yüzümde olan sivilceler değil, belimde olan sivilcelerdi. Şimdi fotoğraf gelsin. 30 Eylül'de çektiğim bir fotoğraf. Sivilceden böyle geçilmiyor sırtım, yani öyle bir sivilce. Sürekli tişörtlerim, atletlerim kan içerisinde kalıyordu. Sürekli siyah noktalar çıkıyordu ve bu siyah noktalar da iltihaplanıyordu daha sonrasında. Böyle bir problem yaşıyordum. Doktor zaten bunu gördükten sonra kesin olarak başlamalıyız demişti. Şimdi 9 Ekim'de bir tane daha fotoğraf çekmişim. Buradaki tiplerime hiç bakmayın. Ben böyle durup çekmişim yani. Direkt çekmişim. Böyle hiç poz vermemişim, bir şey yapmamışım. Çünkü bunları paylaşacağım aklıma gelmemişti. Ben sadece kendi sürecimi anlamak için çekiyordum. Bakayım hani arada düzelmeler var mı diye çekiyordum. Böyle video çekme fikri yoktu. Çünkü zaten 2022'de çekilmiş bu fotoğraf. Neyse, sadece yanağımda bir şey var. Onun haricinde sivilcelerim geçmiş. Mesela önceki fotoğrafa bakıyorsunuz, her yer sivilce dolu. Sonraki fotoğrafa bakıyorsunuz, sadece bir tane sivilce var falan. Şimdi 5 Kasım'da bir tane daha fotoğraf çekmişim. Yine o sivilceler geri dönmüş. Yanağımda yine sivilceler var. Bu kişiden kişiye değişiyor. İşte alnında olabiliyor. Benim gibi sırtında, vücudunda olabiliyor. Yanaklarında olabiliyor. Yani bu değişiyor. Yani buradaki fotoğraflar aldanmayın. Yani yanağınızda yok ama alnınızda varsa yine Roakt'tan doktor başlatabilir ama gerçekten çok tehlikeli bir ilaç. Doktorlar kolay kolay bu ilaca başlatmıyor. Benim dediğim gibi 13 yaşında başlayan tedavi 19 yaşına kadar sürdükten sonra bu tedaviye geçtik mesela. Yani doktorlar kolay kolay bu tedaviyi yazmıyor. Şimdi 10 Kasım dedim ya, dudak fotoğrafı göreceksiniz diye. Dudağımdaki çöllüğe bakın. Hani çöl. Aradan bir ay geçmiş, artık vücudun etkisini bayağı göstermiş ilaç. Dudaklarım dökülüyordu. Ama konuşurken bile gerginliği hissediyordum. Sürekli döküntüler oluyordu. Bir şeyden daha bahsetmem gerekiyor. Bu kuruluk sadece dudakta ve yüzde değil, vücutta da değil. Genital bölgeye kadar oluyor. Kuruluk başlıyor. Benim doktorum Bepantolon Sensiderm kremini önermişti. Sürebilirsin demişti. Çünkü çok fazla çatlaklar oluşuyordu ve kanamaya neden oluyordu. Onu da söylemiş olayım. Şimdi 14 Kasım'da bir tane daha fotoğraf çekmişim. Ben böyle aşağıdan bakıyorum fotoğraflara. O yüzden böyle sürekli aşağı bakıyorum. İncelediğim zaman sadece dudaklarımda bir kırışıklık var, kuruluğa bağlı olarak. Onun haricinde pek bir sivilce göremiyorum. 14 Kasım'da bir tane daha saçımın fotoğrafını çekmişim. Saçım fena dökülmeye başlamıştı. Gördüğünüz gibi kafamın üstü açılmaya başlamış bile. Gerçekten çok fazla saç dökülmesi ve vücutta kıllanmaya neden oldu. Doktoruma bunu söylediğim zaman da normal olduğunu söylemişti. Doktorum belimdeki kıllanmaların geçeceğini söylemişti büyük bir oranda. Yani ben geçip geçmediğini bilmiyorum ama yani önceki halini hatırlamıyorum ama galiba azaldı vücudumdaki kıllanmalar ilacı bıraktıktan sonra. Ama yine tamamen bitti diyemem. Hala belimde bir sürü kıl var. Ama önceden yoktu işte. Bu ilaca başlamadan önce yoktu. İlaca başladıktan sonra bunlar oluşmaya başladı. Şimdi 18 Kasım'da bir tane daha fotoğraf çekmişim. Yine alnımda sivilceler var. Yanağımda da galiba pütürlükler var ama onlar pek önemli değil. Fazla gözükmüyor. Burnumun kenarında yine sivilceler var. Başka da bir şey yok. Evet, 18 Kasım'da vücudumun fotoğrafı var burada da. Vücudumda böyle böyle şeyler çıkmaya başladı. Gerçekten çok fazla acı veriyordu. Hatta göğsümün şurasında bir tane daha böyle bir delik gibi bir şey var. Siyah bir şey var. Artık vücudumda böyle bildiğimiz tüneller açılıyordu böyle. Hani sivilceler artık yani böyle aklımı alamayacağı şekilde çıkmaya başlamıştı. Hatta birkaç tane fotoğraf göstereceğim. Hatta jilet yaptıktan sonraki fotoğraflarımı göstereceğim. Korkunç. Yani bunu şimdiden de söyleyeyim. Jilet vesaire yapmamanız gerekiyor. Ağda yapmamanız gerekiyor. Ne yapmanız gerekiyor? Kılı olduğu gibi bırakmanız gerekiyor. Ben 8 ay kullandım. 8 ay boyunca hiçbir şey yapmamam gerekiyordu. Ama ben yaptım. Yaptıktan sonra neler olduğunu size göstereceğim zaten. Yine üstten çekilmiş bir fotoğraf bu sefer de. Yine kendime de göstereyim, anlayayım ki hangi fotoğraf olduğunu. Yine böyle bir sürü sivilceler var.
Bunu geçiyorum. Daha sonrasında bir de kolumda çıkmış 18 Kasım'da. Saat 22'de çekmişim. 22'de. Tam tutturmuşum saate. Yine sivilce çıkmış ama öyle çok büyük bir şey değil ama bunlar acı veriyordu. Büyük bir ihtimal o yüzden çekiyorum. Yani bunları kimse durduk yere burada çıkan sivilceyi fark etmez ama acı yaparsa, eline falan takılırsa öyle fark eder. Ben de demek ki beni rahatsız etmiş. O yüzden çekmişim fotoğrafını. 22 Kasım. Sadece yanaklarında çok az iz var. Onun haricinde fazla bir şey yok ve bu fotoğrafı o kadar çirkinim ki. Böyle bir şey olamaz. Bak 25 Kasım'da çektiğim fotoğrafa geliyoruz. Bak burada normalim. Ama ikisi fotoğraf arasında fazla gün farkı yok. Ama alnımda çıkan ve yanağımda çıkan sivilceye bakın. Sürekli böyle sivilceler çıkıyor. Bazı kişilerde aşırı kusmaya neden oluyor. Çok fazla sivilceler çıkartıyorlar. Bende öyle olmadı. Sadece böyle tek tük sivilceler çıkıyor. 26 Kasım 26 Kasım'da da 2 tane sivilcen çıkmış. Alnımdaki sivilce galiba hala devam ediyor. İyileşmemiş. Yanağımda ekstradan bir tane daha büyük sivilce çıkmış. Öyle görüyorum. Öyle yorumladım şu an. 26 Kasım'da bir tane daha fotoğraf çekmişim. O da yanağımdaki sivilce bayağı sökülmüş. Onun fotoğrafını çekmişim. Evet, 29 Kasım yine bir bel fotoğrafı. Belimde sürekli izler vardı. Sürekli sivilceler vardı. Bunların fotoğrafını arada çekiyordum ben. Yani anneme çektiriyordum. 16 Aralık'ta bir daha şey var. Ben böyle yamuk durmuşum. Ama belimde herhangi bir yamukluk yok. Yine böyle bir bel fotoğrafı. 19 Aralık'ta bu sefer dudağımın şurası bildiğimiz yara olmuş. Ama bu aslında bir sivilce. Yanağımda sivilceler yine olmuş. Diğer taraftan çekmişim 22.19'da. Böyle söylüyorum ki hangi fotoğraf olduğunu anlayabileyim. Yanağımın diğer tarafını çekmişim. 6 Ocak'ta dudağım bu sefer iyice soyulmaya başlamış. Onun fotoğrafını çekmişim büyük bir ihtimalle. O yüzden bu fotoğrafı çekmişim. Yoksa pek bir şey yok yüzümde. 6 Ocak'ta bir de yanağımı çekmişim. Öyle. Yanağımın diğer tarafını çekmişim. 22 Ocak'ta dudağımda 2 tane böyle noktacık var. Ama bir acıyor. Bir acıyor, böyle bir şey olamaz. O yüzden çekmiştim ben bu fotoğrafı. Ve fotoğrafta fazla gözükmüyor ama gerçekten bunlar içi dolu olan, böyle hissedilen, dışarıda da insanların fark ettiği sivilceler oluyordu. 26 Ocak'ta bir tane fotoğraf çekmişim. Burada da normalim. 26 Ocak'ta dudağımın fotoğrafını çekmişim. Dudağım yine çöl. Ne kadar böyle ürün kullansam da geçmiyordu. 3 Şubat'ta yine dudağımın fotoğrafını çekmişim. Dedim bol bol dudak göreceğiz diye. Bol bol sırt göreceğiz diye. Dudağım bayağı kurumuş burada. Onun fotoğrafını çekmişim. Böyle beni rahatsız ettikçe çekiyorum. 10 Şubat'ta kolumun fotoğrafını çekmişim. Şimdi ileride bir tane daha fotoğraf gelecek. Orada daha net çıkacak nasıl bir yara oldu. Burada sadece kızarıklık gözüküyor ama bunlar bir egzama. Yani çok fazla kaşınıyor, çok fazla kuruluk var ve çok fazla dökülmeler var. 10 Şubat'ta bir tane daha fotoğraf çekmişim. 12.54'te. İkisini de 12.54'te çekmişim. Neyse, şöyle bir fotoğraf. Yine bir egzamayı çekmişim. Yine 10 Şubat'ta 12.55'te bu sefer bir tane daha fotoğraf çekmişim. Burada kolun şu tarafında, üst tarafında, şimdi fotoğrafı gösteriyorum ama siz zaten net halini göreceksiniz. Üst tarafında bayağı şeyler var. Döküntü ama böyle kuruluk. Anlatamıyorum yani o şeyi. Zaten görüyorsunuz. Öyle şeyler çıkıyordu kolumda. 26 Şubat'ta yine bir bel fotoğrafı. Bakın önceki fotoğraflara göre bayağı düzelmiş mesela. Bunları görebilmek için çekiyordum zaten. 14 Mart'ta suratımın fotoğrafını çekmişim. Her şey tamam. Her şey düzelmiş. Önden fotoğraf çekmişim ve dudağımın haline bakın. Dudaklarla ilgili çok büyük problem yaşamışım yani. 17 Mart'ta bu sefer dedim ya yüzüm düzelmiş. Alın düzelmiş hali. Bir daha şimdi büyük bir sivilce çıkmış. Bunun içi hep iltihap dolu oluyor ve acılı oluyor.
30 Mart'ta yine bir döküntü olmuş. Onun fotoğrafını çekmişim. 30 Mart'ta kolumun fotoğrafını çekmişim. Burada çok net gözüküyor o kuruluk, o egzama. Böyle oluyordu kolum. Ve bu beni çok rahatsız ediyordu. 30 Mart'ta yine bir dudağımı çekmişim. Onun haricinde 30 Mart'ta yine normal yüzümün fotoğrafını çekmişim. Burada her şey normal. 3 Nisan'da böyle şuramı çekmişim. Yan kısmını çekmişim. Kulağımın arka kısmını çekmişim. Orada da yine kuruluklar olduğunu göstermişim. 3 Nisan'da tekrardan belimin fotoğrafını çekmişim. 18 Nisan'da yüzümün fotoğrafını çekmişim. Yine burada herhangi bir problem yok. İyileşmiş. 24 Nisan. Evet. Yani bu olma nedeni jilet. Yani dedim ya ilk başta, videonun başlarında jilet yapmamanız lazım, ağda yapmamanız lazım diye. Yapınca neler oldu görmüş oldunuz. Yapınca böyle şeyler oluyor. Zaten cilt çok kuru. Aşırı kuru olduğu için döküntüler çok fazla. Döküntüler fazla olduğu için de jilet yaptığınız zaman derini sökülüyor yerinden. Şimdi bir tane daha fotoğraf var. 24 Nisan'da çektiğim. Böyle yaralar oluşmuş jilet sonrasında. 28 Nisan'da yine benim fotoğrafını çekmişim. 5 Mayıs'ta kolumda yine herhangi bir egzama çıkmış. Onu çekmişim. Ve 6 Nisan. Nisan diyorum, 6 Mayıs. Kolumdaki şişliğe bakın. Bu şişlik şöyle bir şişlik. Şöyle bir genişliğe sahip. Ve yani benim kolum, dedim ki ben herhalde kolumun içi full iltihap dolu. Benim kolum mahvoldu. Ve gerçekten de kolumun içi iltihap doluydu. Üstte sadece minik bir yara vardı. Ama bu beni çok rahatsız ediyordu. O yüzden bunun fotoğrafını çekmiştim. Yani bunu yaşayan hiç kimse görmedim. Bu yani vücudumda sivilce çıkma iltihaplanma olmayınca koluma vurdu yani bir şekilde. Anlamadım ben de. 7 Mayıs'ta ensemi çekmişim. 7 Mayıs'ta yine kolumu çekmişim. Kolum böyle yara olmuş. Ve bitti. Fotoğraflar bitti. Şimdi size vermem gereken öneriler var. Şimdi size bahsetmem gereken şeyler var. Birincisi, güneş kremini bol bol kullanmanız gerekiyor. Ben vloglarımda hangi güneş kremi kullandığımı söylemiştim. Birazcık daha ortalayayım. Selenes'in güneş kremini kullanıyordum. Bu Rogue'dan kullandığınız sürece yazın kullanmamanız lazım. Bence kışın başlayacaksanız. Çok fazla kuruluk olduğu için, cildiniz aşırı inceldiği için güneş lekeleri çok fazlasıyla oluyor ve cildiniz gerçekten çok zarar görüyor. O yüzden böyle bol bol 2 saatte bir güneş kremini sürmeniz gerekiyor. Vücudunuza da yüzünüze de. Ensenize, boynunuza, yani kulaklarınızın arkasına kadar güneş kremini sürmeniz gerekiyor. Yoksa gerçekten çok fazla sıkıntıyla karşılaşabiliyorsunuz. Şimdi burada ben birkaç tane soru hazırladım. Kaç ay kullandın sorusu. 8 ay kullandım. Cildinde şu an nasıl? Cildimde şu anda 3 yıl geçti kullanmamın üstünden. 3 yılın sonunda yağlanmalarım tekrardan başladı. Yani vücudum eski haline döndü. Saçım yağlanmıyordu. İlaç kullandığım zaman saçımın yağlanması geri döndü. Ama sivilcelerim geri dönmedi. Arada sivilcelerim oluyor ama bir gün içerisinde sönüyor sivilcelerim ve hani herhangi bir problem yaşanmıyorum. Ekstra hiçbir ürün kullanmıyorum. Güneş kremi dışında. Bir de nemlendirici kullanıyorum. Onu zaten bir önceki videomda bahsetmiştim. Onu da izleyebilirsiniz. Cilt bakımı yapmıştım. Eğer ki Rogue'dan kullanıyorsanız da bu cilt bakımını yapabilirsiniz. Eğer ki Rogue'dan kullandıktan sonra da bu cilt bakımını uygulayabilirsiniz. Hatta zaten çok bol bir şekilde güneş kremi kullanacağınız için bu cilt bakımını yapmanız gerekiyor. Bir önceki videomda bahsettiğim videoda. Gözle görülür farklar neler? Belimde sivilce kalmadı. Yüzümdeki sivilce, bakın yüzüm şu anda şöyle, şunlar komedon, onları geçin. Bunlar kolesterole bağlı olarak çıkıyor. Ama onun haricinde yüzümde herhangi bir problem yok. Şu iz, bu sivilce değil. İlaç bitince sivilce geri döndü mü diye soru koymuşum.
Hayır, geri dönmedi. Yani eskisi kadar geri dönmedi. Arada sivilcelerim oluyor mu? Oluyor ama herhangi bir problem yok. Şimdi önerilerim var. Önerilerimden burada herhangi bir ürün tanıtımı yapmayacağım. Sadece bir tane şey göstereyim. 2 tane şey göstereceğim. 2 tane değil, 3 tane gösterme kararı aldım. Ben ilk ilacı kullanmaya başlar başlamaz krem arıyordum ve bunu aldım. Bunlar hiçbir reklam değil. Kendi paramla aldım. Sadece bu ilacı kullanan kişilere öneri sunmak istiyorum. Bu yüzden bunu yapıyorum. Herhangi bir işbirliği vesaire yok. Rossmann'dan bunu almıştım. Bunu ben şey diye almıştım. Normal krem diye almıştım ama bu vazelin çıktı. Ve vazelin çıkmasına rağmen bunun yarısını kullandım. Yarısını neden kullandım dedim ya, dudağım çok fazla kuruyordu, vücudum çok fazla kuruyordu. Ben hep bu vazelini sürüyordum nemlendirmesi için. Vücudunuzdaki çatlaklar vesaire olduğunuz zaman bunu kullanabilirsiniz. Ben Neutrogena'nkini kullanıyordum ve fiyatı Rossmann'da ucuzdu. Böyle gratis gibi yerlerde alırsanız hani daha ucuza bulabiliyorsunuz ama böyle market tarzında yerlerden alırsanız daha pahalıya geliyor. Bir de benim doktorum bunu yazmıştı. Su içinde yağ emisyonu olarak geçiyor. Su bazlı bir ürün ama yağ emisyonu içeriyor. Bu tam anlatamıyorum. Ben de pek anlamadım ama bu krem su gibi, bakın göstereceğim. Şöyle çok minik şey yaptım. Bakın hop su oldu. Oldu ve gitti. Kokusu da böyle ilaç kokuyor biraz. Bunu doktorum yazmıştı ve eczaneden ücretsiz almıştım ve bundan 3 kutu mu 4 kutu mu ne almıştım. Doktorunuza söyleyebilirsiniz. Böyle bir şey varmış, kullanabilir miyim diye, ama şöyle bir şey var, bunu Roaccutane kullanırken değil, Roaccutane'ı kullandıktan sonra kullanmanız lazım. Çünkü bu ilacı kullanırken bu hiçbir işe yaramayacak. Neden hiçbir işe yaramayacak? Çünkü böyle dedim ya, su gibi diye. Bol bol böyle nemlendirme sağlamayacak. Sizin böyle daha bol nemlendiricilere ihtiyacınız var. Hametan yazar doktorunuz. Zaten onu bol bol kullanırsanız, ben de çok bol kullanmıştım. Hatta onun böyle dudak şeyleri var. Kapları var. Böyle seyahat kitlerin içerisinde satılıyor. Böyle dudak kreminizi koyabilmeniz için olan aparatlar var. Onun içerisine hametanı koyup kullanan kişiler vardı. Tavsiyelerimden bir tanesi, eğer ki depresyona meyilliyseniz bu ilacı bence kullanmayın. Ya da başka problemleriniz varsa psikolojik olarak bu ilacı bence kullanmamanız gerekiyor. Neden? Çünkü bu ilaç depresyona kadar neden olabiliyor. Bununla ilgili çalışmalar varmış. Zaten bunu kullanırken doktorum da galiba bana söylemişti, böyle bir problemin var mı diye. Kendini iyi hissediyor musun diye sormuştu. Ben galiba tam olarak hatırlamıyorum ama galiba psikoloğa gidiyordum. Ben psikiyatriye kesin olarak gidiyordum ve bu ilacı kullanırken antidepresan kullanıyordum. Ekstra galiba psikoloğa da gidiyordum. Bunların konusu geçmişti. O yüzden böyle eğilimleriniz varsa bu ilaç size iyi gelmeyebilir. Daha çok bu depresif halinize girebilirsiniz. Zaten çok fazla böyle sivilce kusması vesaire olursa vücudunuzda iyice psikolojiniz bozulabilir. Şimdi bir de doktor kontrolünü aksatmamak gerekiyor. Şimdi devlet hastanelerinde eğer ki başlayacaksınız, devlet hastanesinde bence başlamayın. Neden? Çünkü devlet hastanesinde her ay şey bulmak zorlaşabilir. Randevu bulmak çok zor olabilir ki insanlar aylarca bulamıyor o randevuyu. O yüzden özel hastanede bir takipli olmanız gerekiyor bence. Ben özel hastanede takipliydim. Eski staj yaptığım hastane olduğu için de ekstra indirim alıyordum ben. O yüzden de biraz rahattım. Hem doktora para vermeniz gerekiyor, hem ilaçlara para vermeniz gerekiyor, hem yol masrafınız olacak. Yani bu ilaç birazcık masraflı. Bu da aklınızda bulunsun. Sormak istediğiniz sorular varsa yorumlar kısmında sorabilirsiniz. Abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.